Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Umut ediyorum ki sağlığınız ve sıhhatiniz yerindedir. Oyun dünyası için önemli olduğu kadar benim için belki oyun dünyasından çok daha önemli bir yapım. Last of Us Part 2 Remastered PlayStation 5 için çıkışını yapıyor. Efendim, bu yenilenmiş yepyeni haliyle Last of Us Part 2 Remastered içerisinde yepyeni içeriklerle birlikte geliyor. Şimdi öncelikle en başta söylemek istediğim bir şey var. Üzerimdeki hoodie'yi görüyorsunuz. Bu tarz hoodie'lerin üzerine düştüm biraz. Şu anda tamamen nakış denemesi yaptığımız deneme ürünlerden bir tanesi. WWF kumaşına basılmış böyle Last of Us'la alakalı böyle bir hoodie. Tabii bunun daha düzgün, daha güzel, daha ihtişamlı olanları üzerinde uğraşıyorum. Bunları yakında sizlere duyuruyor olacağım. İkincisi, bu akşam bundan tam 9 ay önce Last of Us Part 1 PC'ye çıktığında bir canlı yayın yapmıştım. Hatırlar mısınız bilmem. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu video 9 ay öncesinden bir video. Baştan sona PC için çıkmıştı o zaman Last of Us Part 1 Remake ve biz bu PC için çıkan yapımı PC'de baştan sona tek bir yayında bitirmiştik. Ben şimdi bu deliliği, bu çılgınlığı Last of Us Part 2 için bugün akşam saat 8'de, yani tarihte yanılmış olmayayım, 16 Ocak 2023 saat akşam 20.00'da yapıyor olacağım. Şu anda bu videoyu izlediğiniz YouTube kanalında canlı sekmesine giderseniz, ki şöyle görebilirsiniz. Şu an yine ekranda görüyorsunuz. YouTube kanalımdaki live, yani canlı sekmesine gittiğinizde en baştan sona Last of Us Part 2 Remastered PlayStation 5 özel yayını yazıyor. O yayını dilerseniz saat akşam 8'de gelebilirsiniz. Bu videonun aşağıdaki açıklama kısmına da canlı yayın linkini bırakacağım. Ama saat 8'de yayın için gözünüz orada olsun derim. Eğer dayanabilirseniz veya ben dayanabilirsem baştan sona bir bitirmeye gayret edeceğim. Ama şimdi bu videoda ne yapacağız? Gelin ona bir bakalım. Dönüş yok diye bir yeni oyun modu geldi oyuna Last of Us Part 2 Remastered'da. Altta da açıklaması yazıyor. Roguelike turlarındaki rastgele bir dizi çatışma karşılaşmasına hayatta kalman gerekiyor diyor. Let's go. Hadi bakalım. Dönüş yok nasıl bir oyun modu olmuş? Hep birlikte görelim. Şimdi ben kendimi de şöyle alacağım. Ve ne diyor? Dönüş yok, roguelike türündeki bir hayatta kalma modudur. Bir dizi rastgele çatışma karşılaşmasında savaşırsın. Bu karşılaşmalar baş düşman savaşıyla sonlanır. Dönüş yok da ölürsen baştan başlarsın. Kazandığın silahlar, eşyalar ve geliştirmeler sıfırlanır. Her turda yeni bir rastgele harita oluşturulur denmiş efendim. Peki yeni tur diyeyim. Standart tur. Skor 1.8 çarpanı var. Zorlu mücadele için kaynaklar çok sınırlı. Kaynaklar sınırlı, dengeli bir deneyim. Tamam, bir böyle deneyeyim. Bakayım nasıl bir şeymiş. Eziyet çekmeye gerek yok. Karakter seçebiliyoruz. Ellie. Hikayeyi mi bitirmemiz lazım? Yok, önce ilerledikçe diğer karakterleri açabiliyoruz. Joel, Tommy, Jesse, Dina, Lev, Yara, Mel, Manny. Bunları seçebiliyoruz. Tamam. Ellie'nin farklı görünüşleri. Farklı görünüşler. Bak bir sürü turları tamamladıkça farklı kıyafetler açılıyor. Bu arada bu açılan kıyafetleri ana senaryoyu, yani hikaye modunu oynarken de eğer burada açmışsanız, pardon. Evet, tabii. Ana hikayeyi bir kere bitirdikten sonra ben bir daha farklı kostümlerle oynayacağım diyorsanız burayı tamamlayıp burada açtığınız kostümlerle hikayeyi bir kere daha öyle oynayabiliyorsunuz. Bakın, Death Stranding, Halo, Destiny. Bu ne? Siren korku yapımı, Mortal Kombat, Killzone tişörtleri falan var. Wipeout. İyiymiş. Astronot olmak isteyen Ellie vesaire. Peki tamam, şu an bir şey yapamıyoruz. Yani kıyafet seçemiyorum. Ellie ile orta mücadele seviyesini başlattın. Başlat. Hadi bakalım. Nasıl bir şeymiş? Görelim. Tamamladığın karşılaşmadan kazandığın ödülleri topla. Tezgah ve dükkan kısımlarından faydalanarak karakterini geliştir ve tura hazırlan. Son baş düşmana gidene yolda. Orada tamam. Plan panosu. Okey. Gidelim buradan. Buralarda Türkçe dublaj. Nice. Güzel. Affedersiniz. Tamam, Jackson. Shipping Yard. Böyle adım adım ilerliyoruz ha. En sonda ne var? Arcade denilen bir yere kadar gideceğiz. Tamam, mesela şurayla bir başlayayım. Langırt diye girdim ama acaba masalardan bir şeyler yapsa mıydım ya?
Neyse bakarız. Bu arada videoyu beğendiğiniz takdirde efendim lütfen alttan beğen butonuna basmayı, oyuna eklenmiş bu yeni oyun moduyla alakalı görüşlerinizi paylaşmayı, ki daha göstereceğim çok şey var, ve aynı zamanda yorumlarınızı paylaşırken kanala abone olup bildirim çanını açmayı da ihmal etmeyin. Saldırı. Dalga geliyor. Mesela dalga geldiğinde direkt bizi görecekler mi, yoksa bizim bir saklamamız falan gerekecek mi ya? Hani bir plan program yapmak için. Ha tamam. Şimdi WLF düşmanlar geliyor WLF'ten. Şimdi onları bir alt etmemiz lazım. Şuradan metit alayım. Uf, bunu en zorda falan oynayacaksın ki tam strese giresin. Kafayı yedirtir. Öldün mü en baştan başlıyorsun ya. Bunu en zorda oynasan ve ölsen kafayı yersin ya. Şimdi bunu indirdik. Bu bir. Ashley! Hadi! Bekle. Oğlum niye vuramadım? Ya bayağıdır oynamıyorum ya. Elim dur. Aslında bu akşamdan önce bunu oynamam çok güzel oldu. Elim alışsın da yayında patlamayayım sonra. İyi oldu. Ha gel. Ah. Oğlum canım azaldı lan. Tamam sakin sakin. Ya bayağıdır oynamıyorum ki Last of Us. Dur elim alışsın, akıllarını alacağız hepsinin. Orada olduğunu biliyorum. Aynen buradayım. Pat! Kafaya koyarım ha. Tamam, ikmal kutusu geldi mi? Ne geliyor ikmal kutusundan şimdi? Oo, mermiler falan, bandaj, ıvır zıvır. Ne üretebiliyorum? İlk yardım üretemiyorum. Molotof üretebiliyorum ama kalsın. Tamam, şunu aldım. Şey yok mu? Ha tam şu 6. his miydi? Görüş özelliğimiz yok mu acaba modda diyecektim de varmış. Tamam gördüm. Şu ikisini öldükten sonra şu binanın içine bir gireyim bakayım ne varmış. Colin! Saldırı altındayız. Bu taraftan, şuradan geldi. Oo pompalısı var. Yavaş lan! Pompalı değilmiş, o tüfekmiş direkt. Güzel. Şunu aldım. Tamam. Tüfeği aldım. Tüfeği aldım. Tüfek? Aa tüfeği alamıyorum. Tüfeği burada verir mi bana peki? Diğer ikmal kutusu nerede? Aa diğer ikmal kutusu diğer tarafta çıktı, bekle. Şu mermiyi almadın.
Elicim alır mısın şu mermiyi? Ha? Delirttin beni ya. Tamam bir sağlık çantası üret hemen seri. Ha, ikmal kutusu burada. İyi var, düşmanlar gelince ikmal kutusu ortadan kalkmıyormuş. Tüfeği niye alamıyorum ama ona delirdim ya. Bir deneyeceğim tekrar tüfeği almayı da. Şu arabanın arkasında. Yok bak tüfek parlamıyor arkadaşlar. Tüfeği alamıyoruz. Evet, ilerleyin. Anlaşıldı. Tamam bu da gitti. Seri olacaksın tatlım. Seri olmazsan kafanı dağıtırım senin. Seri olacaksın. Of ya. Sığınağa dönüyor. 11, 12, 9, 10. Dur lan geri sayma. Dur gerilim verme dur. Dur şuraya da gireydim. Loot var mı? Loot. Kokusu geldi. Loot. Let's go. Evet. Buradaki ilk kısmı tamamlamış olduk. Benim bir elimin alışması bir tık uzun sürdü. Kusura bakmayın. Ama kaç ay oldu yani oynamayalım oyunu. Ve gel burada skorlarımız ortaya çıkıyor. B ile bitirmişiz. Tamam şimdi bir sonrakine geçiyoruz o zaman. Ha, 50 ile 2 karşılaşmayı tamamladığımızda Dina karakterini açıyormuşuz. Peki. Böyle bir oyun modu getirmişler anlayacağınız. Mesela burada sadece WWF düşmanlar geldi. Seraflar gelecektir belli bir noktada. Şu ıslıkla anlaşanlar. Bir noktada hem insanlar hem de yaratıklar gelecektir. İşte tıkırdayanlar falan. Böyle bir gittikçe karmaşık ve zor hale gelecektir aşamalar diye düşünüyorum. Şuraya bir göz gezdirelim. Buraya az önce hiç göz gezdirmeden langırt diye girdik. Burada karşılaşma ödüllerimiz var. Bunları aldık. Bunlar bizim üretim malzemelerimiz. Tamam. Buraya geldim. 70 takviyem var. Bunları hem takviyeleri kullanacağız hem burada masadan bir şeyler geliştirmemiz lazım. Mesela silah tepmesi geliştirme. Silahımız tepmesin abi. Stabil olsun. 50'den şunu yapalım. Silah stabilitesi önemli. Peki. Tamam. Malzeme kalmadı. Malzeme kalmadı. Aldığımızı tükettik hemen. Şimdi takviyelerimiz vardı. Ben bir tane şey üreteyim. Sağlık üreteyim. Gelişmiş molotof. Susturucu. Çalışır. Ver bakayım. Gelişmiş molotof çalışır. Susturucu şişe lazım bana. Tamam. Hadi gidelim. Şimdi shipping yard ya da ofis. Karşılaşma alan düşman serafiler, düşman hastalıklılar. Bak mesela. Hadi. Hastalıklarla savaşacağız burada. Ofise gitseydim serafilerle savaşacaktım gibi. Let's go deneyelim. Sırada ne var? Şimdi orada bir tane tıkırdayanımız var. Abi oyunun grafikleri çok iyi ya. Bu oyun başka bir oyun ya. Lan dur yavrum dur eli. Dur kuzum. Kafasını kırdım.
Hayda, tıkırdayan mı geliyor? Lan! Anam! Lan! Bırak lan! Güzel. Hemen şuradan ikmali aç. Güzel. Şuradan bir susturucu patlatalım. Tamam, güzel. Şu şeyi aldım. Güzel. Dingil ya. Dingile bak bak. Şşş. Susturucu cortladı. Hop, yemezler. Lan hayır. Hop, uzak dur. Let's go. İkmal kutusuna yürü 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 yürü. Tamam. Şimdi diğer taraftan mı geliyorlar? O ne lan? Hayda, şempler var ya. Shambler mıydı onun adı? Oh, güzel oynadık. Nice! Güzel. Gibi arkadaşlar, gibi. Zorluğu arttırdıkça daha da zorlaşan böyle bir... Eğer mesela şu an ölseydim en başa, bak bu haritada değil, Jackson'da başlamıştım ya. Az önce insanları falan öldürmüştüm ilk başta. Oranın başına dönüyorsun yani. Yani şöyle düşünün. Roguelike türü oyunlar aslında zaten hani bu minvalde ilerleyen yapımlardır. Roguelike türü bir oyuna başlıyorsan hata kabul etmez yani. En az hatayla oyunu oynaman lazım. Ve bu noktada yapman gereken de şu oluyor. İşte eğer ölürsen en baştan başlaman gerektiğini kabullenmen gerekiyor. Roguelike türünün öyle bir şeyi var. Özelliği var.
Bir roguelike var, bir de roguelite var. Roguelike'ın daha hani hafif olanı roguelite. Ama bir de roguelike'ımız var. Mesela taramalı susturuculu silah falan almak için paraya ihtiyacımız var. 10 susturuculu hafif makinalı için 15 istiyormuş. Bizde 12 var gibi. Buradan da ekstra şeyler açabiliyoruz. Bak mesela ölseydim. Şu an 3. seviyedeyim ya. 3. seviye değil. Buraya 1. seviyeye tekrar dönecek ve en baştan başlamam gerekecekti gibi. Roguelike modu, yani dönüş yok modu böyle. Farklı karakterlerle oynanabilen böyle farklı bir mod yapmışlar efendim. Şimdi dönelim bir diğer oyunun yeni içeriğine. Evet, geldik yapım süreci kısmı. Burada kayıp bölümler adında bir kısım var. Last of Us Part 2'nin geliştirme aşamasında oyundan çıkarılan bölümlerin erken sürümlerini oynayabildiğimiz bir kısım. Bu bölümler alfa öncesi aşamasındaki tamamlanmamış halleriyle ve isteğe bağlı geliştirici yorumlarını içerir demiş. Bir de sahne arkası kısım var. Grounded 2, yani The Last of Us Part 2'nin geliştirme sürecinin nasıl gerçekleştiğini, şu süreci arkadaşlar. Burada fragmanı var da bunun hani biz şeyini izleyeceğiz. İşte nasıl geliştirildi, oyun nasıl yapıldı vesairesiyle ilgili bir fragmanımız var burada. Mesela öncelikle isterseniz buna bir bakalım. Buyurun. İyi seyirler. This is the longest, most ambitious game in the studio's history. That's a big challenge to take on. The Last of Us was this beloved game that won all these awards. So many people were like, Last of Us 1 is perfect. They shouldn't make a sequel. My hope is it's going to make the first game even greater. That's the thing I love about the beginning of a project. It's like, it's all optimism. This is going to be the game that I always dreamed about making. Let's do something new. Let's take risks. Let's kill Joel right away. Let's just kill him. Yeah, I was like, what? Yeah, let's do it. You're gonna piss a lot of people off. Çok fazla kişinin hoşuna gitmedi. I'm confident in the game if we finish it. I'll be frank, it's not looking great. I'm feeling burned out. Pislikler ya, ne kadar kolay Joel'u öldürme kararı almışlar. Pislikler. Devam. We started having these leaks. It was awful. There were a lot of days where I would just cry. And then there's these rumblings of this pandemic. Are people going to want to play a game that takes place in a pandemic when there's a real pandemic? Ever going to finish this game? It's a marathon, it's not a sprint. Keep the faith. When we come together, when we do this thing that people outside the studio talk about, like this Naughty Dog magic, this is what it looks like. Or Joel doesn't die. So then what happens is all of us become friends. Clear. Çok pardon, az önce sesim çıkmadı, özür diliyorum. Az önce izlediğimiz fragman sevgili arkadaşlar, Last of Us Part 2'nin nasıl yapıldığına dair 2016'da kaydı yapılmaya başlanmış bir dokümantasyonun hani filmleştirilmiş hali, aslında belgesel hali. Bunun ne zaman çıkacağı belli değil. Sony genellikle büyük yapımı oyunlara böyle şeyleri yapmayı seviyor. Santa Monica'da zamanında God of War için bunu yapmıştı. Eğer izlemediyseniz God of War 2018'de çıkan God of War için çok güzel bir belgesel var internette. Hatta şöyle göstereyim. God of War için de arkadaşlar God of War Raising Kratos Full Length Feature diye dediğim gibi yıllar öncesinde çıkmış. PlayStation YouTube kanalında bulabileceğiniz. Bu videonun da aşağıdaki açıklama kısmına bırakırım. Çok güzel bir God of War 2018'de nasıl yapıldı hikayesi var. Gerçekten buna benzer bir şey. Hani oyun yapmak çok zor. Bu dokümantasyona benzer bir şey. Gördüğümüz kadarıyla Last of Us 2 içinde olacak. Ne zaman çıkacağı belli değil ama çıktığında ben tabii ki onun bir videosunu çekip sizlerle izliyor olacağım.
oyun yapmanın ne kadar zorlu olduğunu, bakın internete sızan görüntülerden nasıl zorluklar yaşadıklarını, pandemi sürecinde, korona pandemi sürecinde nasıl zorluk yaşadıklarını, oyunu belki de neredeyse iptal edeceklerini, Joel'u öldürme kararını nasıl verdiklerini vesaire hepsini net bir şekilde göreceğimiz bir belgesel geliyor. Onun da duyurusunu yapmış oldular efendim. Son bir şey daha. Kayıp bölümler adında bir kısmımız var. Last of Us Part 2'nin geliştirme aşamasında oyundan çıkarılan bölümlerin erken sürümleri. Bakalım. Jackson Partisi, Seattle kanalizasyonu ve Av. Jackson Partisi, Ellie endişeyle Jackson'daki bir partiye katılır. Bu bölüm alfa öncesi aşamasındaki tamamlanmış haldedir ve oyundan çıkarıldaki durumunu yansıtır. Bu bölümde konuşma metni yoktur. Altyazılar olarak sadece yer tuşu metinler gösterilir. Hadi bakalım. Bir deneyelim nasılmış. Hani oyunda olsaydı güzel olur muymuş diyeceğimiz bir kısım mı acaba? You're about to play an unfinished level from The Last of Us Part 2. The reason we added this section is there are a few sequences, and we picked the 3 of the best ones, that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. They were months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built the game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the 3. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by this sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So enjoy. Oha, çok acayip lan. Adeta bir oyunun yapım sürecinde erken aşaması nasıl oluyormuş onu göreceğiz ya şimdi. Originally, this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. Oh, iyiymiş. Peki bu? We use our workbench a lot to make a lot of things that kill and maim and hurt people. Here, we had the silly idea of using the same feel, harkening back to the same animations, using the exact same UI to instead fix a drink. Like the workbench, you could pick your base, and then you could add something to it. And at the time, we had some different reactions from Ellie based on how strong you chose to make the drink. Something we wanted to prototype, though, before it got cut, was picking up some ingredients around to add, like a lime or maybe a bottle of someone's favorite whiskey or salt.
like you were earning upgrades. We also toyed with having Ellie carry around the drink you made and occasionally sip it, psyching herself up to go talk to Dina inside because she's nervous. It got too noodly though, because she would need to keep placing it somewhere. Film gibi izliyorum şu an. Anlatıyor ya, ne güzel. So, Ne düşüncelerden geçmişler, neler ne fikirler üretmişler, ne planlamışlar, neye göre değiştirmişler falan. Hepsi çok güzel ya. Bak mesela buraları koysaydık oyunun giriş kısmı yavaşlardı. Oyuncuyu oyuna sokamazdık. Oyuna girmesini sağlayamazdık diyorlar bak mesela. Hani güzel bölüm aslında yerleştirilebilirmiş ama çıkarmamızın sebebi o anlatmak istediğimiz sekansı tam anlatmamıza vesile olmuyor. Onu yavaşlatıyordu aksine dediği için ablamızın. Bunu çıkarmışlar oyunun baş kısımlarında. Bak burada ateş başında muhabbetleri falan olacaktı büyük ihtimalle. Onları dinleyecektik vesaire. Burada mini oyunlar işte. Az önce oynadığım gibi mini oyunlar falan oynayabilecektik. Bak burada saklanmaç mı oynuyor bunlar? Ne yapıyorlar? İyiymiş lan. Hastalıklı vs. insan oynuyorlar. This is one of my favorite sections because I think that it achieves both the slice of life aspect of Jackson while also being a stark reminder of how dark the world that they live in really is. To attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this adorable, messed up little clicker impression, and the others buradaki olayı anlatıyor. We tried a version where if you got close enough, the kid might try to follow you a little before turning back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the danger of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game where the snowball fight is, as a tutorial. Ha, bak oyunun başındaki kartopu savaşını buraya çıkardıkları için eklemişler. Doesn't really teach you how to deal with them. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. The makeup artist is pretty simple. It's one of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more that had been happening and so much more that Ellie threw away. It is not a festival without one of these throwing games. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose, although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy here. Ellie would place it in her pocket. Ah lan. Pekala. Seattle kanalizasyonu. Alice Seattle kanalizasyonuna sürüklenir. Let's go.
In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle, this comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current. And then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final. But it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Çekil üstümden! Burada da baloncuklar falan olacak mı acaba? Bak burada daha çok aksiyona girecektiniz ama. Tamam, tamam. Var, konuşma balonları var ha. This level, internally known as Find Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game-wide, however it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found the ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Şimdi buradaki baloncuğa gideceğiz de oradaki baloncuğa gitmek için aha tutunamadım. Neredeyse oluyordu. Güzel. Akıntı da akıntı ha. When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead Tabii end. bak hiç böyle bir The kısım real yoktu reason ya for this dead harbi. end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Güzel. Beni bu lanet yerden çıkar. Throughout the rest of the level, we also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction.
Aa, bu ışığın gitmesi doğru yoldasın, devam et anlamında. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. We slowly introduced the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to and encourage the player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawling on their stomach, which is we added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. We loved the idea of making Ellie prone through a tiny dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our frame mechanic. The unique camera setup was created to support crawling in these pipes. Planlıyorlar, ona göre bölümleri tasarlıyorlar. Diyor ki kullanalım abi, nasıl We also kullanırız created mekaniklerimizi? custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around the character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics to allow for a tight environment to promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Vay be, oğlum neler düşünmüş, neler yapmışlar ya. Hiç oynarken öyle düşünmüyoruz da biz langır lungur gidiyoruz. Güzelmiş bu. We had the water line much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back. Yeter lan derdi oyuncu artık bir yerde yani. Lan hadi çıkalım artık derdi yani. We present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face. All the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centerpiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Hoppa. Asıl ana hikayede oynarken geldiğimiz yer burasıydı galiba. Buradan gitmiyoruz. Ha, şuradan gidiyoruz. Burası şey ya, hastanede Nora'yı bulmak için gidilen yer. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Nice. Nice. Güzel yapmışlar be. Hey gidi. Evet, bir ikinci silinmiş sahne de böyleydi. Ve üçüncü silinmiş sahne son sahnemiz. Sonrasında videoya yavaş yavaş sona erecek zaten. Ellie kanizlerini terk edilmiş bir markete kadar takip eder. Buyursunlar. İzleyelim bakalım. For this third and final deleted level,
what we call the boar hunt sequence. This was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now? So we're coming in on Ellie and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror in a way the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being afflicted onto Joel, is still sticking with her, and she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. So this part of the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, but here you get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, but you get to see it now. Vay vay vay. Hadi bakalım. Neredesin? So the boar hunt was one of the hardest levels for me to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar was the hope. In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? Peki. Oğlum ya bir bölüm yapmak için neler düşünüyorlar? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Bir oyun bölümü yapabilmek için neler. İnanılmaz. We must have gone through 5 or 6 iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases, where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you get to jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long. It felt too boss-like, a little too gamey. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. The gas station was built to highlight the boar's destructiveness. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so
Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. At the end of the fight, everything would likely be in shambles. The boar would burst through the back, and Ellie would follow it and finally enact revenge. The boar kill was supposed to be anything but glorious. Kesilmiş ara sahne diyordu değil mi? Bu yüzdeki nefrete bak lan. Elinin. Hayda. Hayır. Oğlum Joel'u mu görecek? Lan. As. As. Wow, bu sahne harbiden fenaymış. Gerçekten fenaymış. Bir de podcast'imiz var arkadaşlar. Şimdi yapımcı bu resmi podcast'ler hali hazırda zannediyorum. Bakın aşağıda hatta şeyleri yazıyor. Nickleri, bağlantıları yazıyor. Aynı şeyi tekrar yapardım. Part 2'nin ötesinde yazar Neil Druckmann ve Haley Gross'un yanı sıra Abby oynayan Laura Bailey, Joel oynayan Troy Baker ve Ellie oynayan Ashley Johnson'la Last of Us Part 2'nin sonu ve yarattığı etki üzerinde bir sohbet diye 50 dakikalık sadece İngilizce yani Türkçe altyazı ya da Türkçeleştirilmiş bir dublaj halinde olmadığı bir podcast var. Şu anda QR kodunuzla telefondan bu QR kodu taratıp dinleyebilirsiniz. Aynı saftayız diye yazar Neil Druckmann ve Haley Gross'un yanı sıra Ian Alexander, Laura Bailey ve Ashley Johnson'la Abby'nin karakter ve hikaye gelişimi üzerine bir inceleme. 49 dakikalık. Bunlar sohbet, podcastler yani. Yazar Neil Druckmann ve Haley Gross'un yanı sıra Troy Baker, Ashley Johnson ve Shannon Woodward'la Ellie'nin karakter ve hikaye gelişimi üzerine bir keşif. 1 saat 2 dakika ve Take On Me. Yazar Neil Druckmann ve Haley Gross, oyun yönetmeni Kurt Margenu ve Anthony Neiman, eşbaş animasyoncu Almudena Soria ve karakter konsept tasarımcısı Alexandria Neokanis'le Last of Us Part 2'ye giriş diye şeyleri var, podcastleri. Ben burada aynı şeyi tekrar yapardım ve aynı saftayız podcastlerini dinledim. Yani gerçekten oyuna bakış açımın biraz daha değiştiği muhabbetlerdi. Eğer dinlemek isterseniz bu QR koddan dinleyip sizler de fikir sahibi olabilirsiniz. Şimdi bir de yönetmen yorumları var. Neil Druckmann, Haley Gross, Ashley Johnson, Laura Bailey, Troy Baker ve Shannon Woodward'un sinematikler üzerine konuştuğu yönetmen yorumlarını açar. Sadece ana hikayede vardır ve ses dili İngilizcedir şeklinde. Hani altyazısı vardır belki ama yönetmen yorum. Bunu açmak için hikayeyi tamamlamak gerekiyormuş. Eğer bugün canlı yayında hikayeyi tamamlarsak buraya bir bakarız. Oyuncular mesela Joel'un ölüm sahnesinde ne düşündüler falan gibi. Bunun dışında serbest gitar çalma bölümümüz var. Oyunda Last of Us... Çok özür dilerim, çok affedersiniz. Last of Us Part 2'de biliyorsunuz gitar çalabilme sekansları vardı ama o sekanslar için o gitarın olduğu yere gidilmesi gerekiyordu. Bir yerde gitar bulunması gerekiyordu. İşte yapımcı da bunu çok beğenince insanlar bu şeyi gitar... Bak farklı gitar da alabiliyoruz galiba. Bu olayı her an çalabilecekleri bir ortama elverişli hale getirdiler. Hatta bak mesela Ellie değil Joel'la da çalabiliyoruz gibi. Gustavo Santanarola oyunu müziklerini yapan abimizle de çalabiliyoruz. Arka planı da değiştirebiliyoruz istediğimiz gibi. Ki zaten şey biliyorsunuz. Yani karakterin akor basıyor olması inanılmaz ya. Yani şu olay gerçekten inanılmaz. Harbiden şu notalara bastığımda karakter öyle yapmacık değil. Gitar çalanlar, bilenler varsa harbi bak akor basıyor, görüyor musunuz? İnanılmaz. Bu da yine oyun içerisindeki eklenmiş. Hani oyunu, hikayesini oynarken o sekans gelmesini beklemeden oynanabilecek bir kısım. Bir de model galerisi var ki bu zaten şeyde vardı. İlk Last of Us'ın ilk halinde de
vardı. Burada karakter şeyleri var, modelleri var ama oyunu tamamlamak gerekiyor onun için şeklinde. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bir saniye. Şimdi ben PlayStation 4'te ya da PlayStation 5'te zamanında işte bitirdiğim Last of Us Part 2 save dosyamı oyuna aktardım ki yapımcının ara sahnedeki duygu ve düşünceleri neymiş onları öğrenebilelim diye. Mesela oyunun belli başlı sahnelerinde arkadaşlar yapımcının oyunla ilgili fikirleri, duygu ve düşünceleri var. Burası bayağı inanılmaz spoiler içeren bir kısım, bilginiz olsun. Hani onu söyleyeyim. Mesela şuraya bir bakalım isterseniz. Buyurun. Yapımcı burada fikirlerini oyuncularla birlikte dile getirecek. İyi seyirler. We really wanted to show or build trust between Joel and Tommy and this group to show that without their help, they might have died, meaning Tommy and Joel would have died without this group. Another one. I think I'm like screaming out to all like the actors, okay, now they're burning. Now like there's a lot of fire. And you gotta speak up over the storm. Again, none of those elements are there. Hadi içeri girelim. And right now, only Abby knows what's about to go down. Everybody else thinks like, oh, we just found friendly people that helped us along. We captured this all as one go, from here all the way to the golf club hit. And initially we had versions of it where it was edited to be multiple cuts. And then it felt like it could just be way more tense if the whole thing was one shot. Required a lot of stitching of different performances and different elements, and some tweaking of stuff in animation, but yeah, I find that this scene has so much tension, the way it now moves. We rehearsed it so many times before we shot it to make all the moving parts work. From a directing side, this can be hard as well because you're trying to pay attention to so many actors and making sure it's all feeling honest and authentic. Bizimle gelebilirsiniz. Gitmeden yollu kalırsınız. Çok sağ olun. Again, there's no ambush here. They're all being authentic until this moment. And now everything has changed. We knew this was going to be the most controversial scene in the whole game, and the intention is that it is brutal and it is hard to watch, which obviously as a player is really difficult to go through, but it puts you in alignment with Ellie. You're watching this devastation to this man that you've come to love as a character, and now you're watching him be brutally murdered. And it should be upsetting, it should hurt. A lot of people are still really upset about it, but what a faster way, I can't think of a faster way to help you understand why Ellie is going to go as far as she's going to go, because we're there seeing how this thing was stolen from her. This interplay of like, you want him to suffer, and he's not giving you the satisfaction of like, I don't care who you are, do your worst. Mm-hmm. And you try. Yeah. You try to do your worst. Joel's not a man who begs. That is a conversation I had with Troy about how prepared he was. He's lived for 20 years, 25 years at this point of like, just always accepting that this day might come. Something like this will happen because it always happens in this world. Yeah, it's irrelevant to him who they are or why they're doing this, because there's so many people who could want to do this to him, given the life he's led. I just remember shooting it and being like, this moment you've worked towards for so long and wanting it to feel right and wanting it to feel good. And it happens and you just feel fucking empty. Mm. Mm-hmm. I think we've talked about it, Neil. Like, you had talked to me about this role,
and you told me about this character, Abby, and you told me what you were planning for her. And she had like a different story, I think, at the time, how they met and everything. But I was excited and terrified because, like, as a player, that's traumatizing. And I didn't know how people were going to react to it. Çok affedersiniz. Yani ne desem bilemedim. Ne desem bilemedim yani. Ama bu sinematikleri yorumlamaları çok güzel olmuş. Ben tüm sinematikleri izlemek isterim yani böyle. Bir de buraya bakalım. Burası da son olsun. Bir de final sinematik yorumlarına bakacağım. Yeah, we had versions of this sequence where Ellie came in after the fact, and it just felt we needed her to see it to really set up this journey. Yeah, this was rough. This was a rough day on set because I knew we were losing a character that we all love very deeply. You know, even the imaginary circumstances of that are just hard. It's also our, you know, all of our friendship, my friendship with Troy. So just seeing that and Troy Joel oynayan about abimiz. anything is, you know, we're going through the mechanics of it. We're stupid suits on a soundstage, and there's all of these machinations and things that are keeping it goofy. But the one thing that cuts through the din of all that is when I look over at Ashley. Oyunun yapım belgeselinde büyük ihtimal being the great actor that you are, gerçek insan olarak oynadıkları anda all of göreceğiz. those things go away, and all you see is the moment that we're trying to create and the reality of what this scene is for you personally. And everything that I'm feeling, everything that I'm thinking is gone because I'm just watching. And I don't know if I'll ever be able to watch that scene without it bringing Şu me sahneyle to Last of Us 1 that bitti place abi. ever. Last of Us 1'de yaptığın her şey benim için bitmişti the ya thing ilk that oynadığımda. has been proven Bitti to yani. me Joel'un is sevdirilmesinin, because of the way Joel'un yaşatılmasının hiçbir anlamı kalmamıştı because yani. it's so hard. İlk oyundaki o It 10 is saatin boşa gitmiş absolutely gibiydi. the most honest, perfect version of this story. There's no other version of this story. There just isn't. And for this version of the scene, it was important that we were in Ellie's head, that you don't get to hear this conversation that's happening around her. But this was just about the ringing of the ears of pure hatred and anger that she's experiencing right now. And just this devam final ediyor, look pardon. right here where she Affedersiniz. sees him and you can't fix this. Well, she's gonna try to find a way to fix it. yeah, she's gonna try to find a way to fix it in the best way she knows how. Evet, burası da bu şekildeydi. Ya özellikle buradaki yorumlarını merak ediyordum ben, yapımcının ve oyuncuların. Büyük ihtimal belgeselde daha detaylı olacaktır buranın yorumları. Çünkü az önce şey dedi ya, Joel'u canlandıran Troy Baker. Ya o sahneyi çekerken üzerimizde komik kıyafetler vardı diyor. Mikrofonlar vesaire vardı. Hani öyle bir sahneyi çekerken hani normalde gülersin. Ama hakikaten sahnenin ağırlığından dolayı üzerimizde komik şeyler de olsa, bir çekim yerinde de olsak birbirimize baktığımızda adam şunu diyor resmen. Yaşanmışlıklar, her şey gözümüzün önünden geçti diyor. Pat diyor yani. Her şey gözümüzün önünden geçti. Bu ya harbi önemli bir mevzu yani bence. Ben de o yüzden söylüyorum yani. Adam Abby o son vuruşu yaptığında bitti abi. Last of Us 1'i bitirdi ben. Benden aldın yani. Benden götürdün gibi oldu. Ve şu son sahne, yani Ellie'nin gittiği sahne biliyorsunuz. Buyurun. Bakalım oyunun son sahnesine yorumlarını. Originally,
the house was fully empty. And there was a concern, I think, that we had that it's going to feel like something bad happened to Dina, and we don't want to make it feel like it's... Right. That's the thought in her head. It's more, Dina has made that choice to move back. She had to move back too. She couldn't stay there alone with a baby. It was too dangerous. Shannon, But I do think there's something poetic in Dina'yı like she didn't seslendi, take Ellie's canlandıran things with her. ablamız. There wasn't a I'm waiting for you. I'm leaving going to this build a home. behind. It's I'm letting this Letting it go. this die. Yeah, here, and I'm going to let everything rot for you. Well, that's really bleak. Yeah, we wanted to create a metaphor for the unintended consequences of pursuing justice at any cost. And here we get to feel it of the song that means so much to Ellie, she just can't play it anymore. Also interesting thinking about Joel's headspace right now, like just been humiliated by Ellie in front of everyone. Who knows what's going through his head, but for me, sometimes when I get just filled with anxiety, it's guitar. It's just sitting down and just jamming and just... Yeah, not even playing a song, just playing through something. And we've had this scene at different spots of the game until we finally landed. It's this final moment. Yeah, I think originally we were going to put it before the midpoint showdown of the game. Right. Oh, it plays so much better at the end. Yeah, no, now you can't imagine it anywhere else once it's here. Ne içiyorsun? Traded his soul for coffee. Nereden buldun? Geçen hafta gelen gruptan aldım. I would do the same. Takas ettiğim şey biraz utanç vericiydi. This is the most Ashley has ever pushed back on a scene. Wait, really? This was because originally it was written that they hug at the end of the scene, and you're like, I don't know if they would. I'm not sure like we could get all the way there. You were a sport about it, and we did two versions, one with a hug, one without a hug, and they were both Ya very, very sarılsalardı good. be abi. But ultimately, you Ashley were right. Johnson kafana They're tüküreyim starting senin. to forgive each other, but they're not fully there. Ultimately, makes it more tragic. Yeah. I think that's why she goes on this journey, because it's just like it was never solved. Our relationship was never fixed. O bakış açısıyla da tabii. Dina, senin kız Ama arkadaşın. sarılsalarmış iyilerdi ya. Hayır. Hayır, o sadece bir öpücüktü. Hiçbir anlamı yok. O bunu neden yaptı bilmiyorum. Ondan hoşlanıyorsun. They just have like a father-daughter moment. Just this exchange about this crush that she has on this other girl, and Joel telling her like she would be lucky to have you. Again, he has unconditional love for Ellie, and that's what drives her mad. It'd be so much easier if he was just a complete piece of shit. Oh yeah, then you could just forget about him. Yeah, but you can't. I mean, that's what's hard. I mean, she knows that he cares, and she knows that he does love her. Benim o hastanede ölmem gerekiyordu. I also love that you bring it back to, we're talking around the thing that we need to talk about. And you doing all of these gestures to try to make it better is not what I want. I'm going to bring it back to what the issue is. And that's, I should have died in that hospital. I also love watching, when do you both decide to make eye contact? Oh, right, interesting. And it's like right here for I watch at the end of this statement for emphasis. All eye contact. Because I am dead serious. I don't care the cost. I would do it all over again. Even if it means I'd lose you. There is something to be said for your writing in this, which is, I would do it all over again, and I would do it all over again. Walk the knife's edge of meaning.
Because there's one that is repentant and there is one that is resolute. Oha harbiden lan. Aa hiç öyle düşünmemiştim. Hiç bakmamıştım o şekilde. Bu yaptığını affedebileceğimi sanmıyorum. Like this false moment, I can never forgive that. And he's ready to accept it. And then he's all of a sudden, but I'd like to try. And then I think the water works for everyone. Yeah. Just start right here. Oh. We did a lot of work of just writing these scenes and not being heavy-handed to talk about theme, but there is something about just the placement of the scene here. And it's a scene about getting over some horrible transgression that one feels. Because there's other things that are worthwhile in this world than just kind of living in this resentment next to the moment where Ellie decides to let Abby go. And whether she fully forgives her or not almost doesn't even matter. It's just she knows there's other things in life that are more worth putting your focus on. It's interesting seeing since the game has come out. It's been out for a few years now. How many different interpretations there are for this leaving of the guitar here. Whether it's she's fully forgiven Joel, or whether she's fully forgiven Abby, or whether she's willing to move on, or whether she just doesn't want to be under Joel's shadows anymore. And when people always I don't know if you get this often, people often come to me and they want the answer. They're like, which one is it? And I'm like, it's all those things. It's all those things in some way. Like, people's minds are so complicated. Yeah. I mean, I think it's what we've been talking about with grief and how that can sort of manifest in somebody. I'll caveat by saying this is my own interpretation. And it doesn't mean that it's right. It's just mine. But sometimes you have so many triggers for trauma that you just need to let anything that might trigger you, you just have to let it go and start over. I mean, how I felt in that moment of, it's easier just to not get close to people. We know when we were writing this, we had so many conversations about leaving it on a hopeful note. And even though it's very dark, I do find it to be a hopeful note. It's left with that question of once you've committed all these atrocities yourself, can you come back from that? And we saw that Joel was able to. And then maybe Ellie could as well. Ya şimdi mesela bu yorumla birlikte bir Last of Us'ın 3. oyununa gerek olduğunu düşünmüyorum ya. Yani bu adamın yaptığı bu son yorumla birlikte Last of Us'ta bir 3. oyun gerekliliği duymuyorum ben. Çünkü her şeyi anlatmışlar. Her şey anlatıldı gibi hissettim bak ben bu son cümleyle. Hep kafamda şeyi kurmuştum o zamana kadar. Ya bir 3. oyun yapılabilir ya. Hani hikayesi nasıl olur bilmiyorum. Çünkü Ellie bir daha Abby'nin ya da Abby bir daha Ellie'nin peşine düşmez. Ya da ne bileyim sıradan hiç bu zamana kadar adı geçmemiş yepyeni bir düşman çıkarılıp bir işin içerisine o sokulmalı gibi bir şey yapmazlar diye düşünüyorum. Bak mesela şeyi de biliyorum ben. Bir söyleşide mi bir paylaşımda mı ne görmüştüm. Naughty Dog ekibi Uncharted'ın yeni bir oyununu yapmak istiyor aslında. Ama hikayeyi doğru bulamıyorlar. Yani müthiş bir dörtleme. Ve hatta yan karakterler için de bir oyun yapıldı. 2 tane hanımefendi karakterimiz için. O oyunda sayarsak 4 tane ana oyun, 1 tane yan oyun. Müthiş bir hikaye bitti. Nathan Drake'in. Nathan'ın abisinin hikayesini anlatmaya ya da Nathan'ın kızının hikayesini anlatmaya gerek yok. Bu işin sakız gibi sündürmek aslında. Hiç gerek yok. Çünkü ne dediler? Biz Nathan Drake'in hikayesini anlatacağız. 4 oyun artı bir de yan karakter hikayesi anlatacağız ve bitireceğiz. Bitti. Last of Us da aslında öyle. Last of Us da bitti aslında ya. Ya Last of Us devam etmese de olur. Hakikaten olur. Ama bilemiyorum yani nasıl olur bilemiyorum. 3. oyun hakikaten yapılırsa şu oyunun üzerine koyabilecekleri hikaye anlamında. Bak teknik anlamda koyarlar. Animasyon, oynanış, grafikler, müzikler hepsinin üzerine koyarlar. Bunu yapabilirler. Mekan tasarımları vesaire. Ama hikaye konusunda nasıl üzerine bir şey koyarlar? İnanın bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Efendim işte yepyeni güncellemesiyle ön plana çıkan yeni özellikleri Last of Us Part 2 Remastered'ın bu şekildeydi. En başta da söylediğim gibi bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, saat 20.00'da Last of Us Part 2 Remastered canlı yayınında görüşmek üzere. Açıklama kısmında link var. Bakalım PlayStation 5 Remastered versiyonu bizleri bir kez daha o duygu seli içerisine sokabilecek mi? Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
Başından sonuna da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.